Japonya, İngiltere, Danimarka. 3 farklı ülke, 10 binlerce insan, yıllarca süren takip. Ve hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bisiklet süren insanlar daha az kalp krizi geçiriyor, daha az kanser oluyor, ileri yaşlarında daha az bağımlı hale düşüyor ve daha uzun yaşıyorlar. Son yıllarda gelen yeni veriler ise Alzheimer riskini de azalttığını söylüyor. Bu videoda bu araştırmalara göz atmak istiyorum. Hangi çalışma ne söylüyor, rakamlar gerçekten ne ifade ediyor ve bu ilişkinin neden bu kadar güçlü göründüğünü birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Egzersiz denince çoğu kişinin aklına ilk olarak koşu gelir. Ancak egzersiz olarak bisiklet koşudan bazı açılardan farklıdır. Öncelikle bisiklet yürüyüşe kıyasla sizi çok daha uzun mesafeleri taşıyabilir. Unutmayın, yaşlılıkta hareketi kısıtlayan başlıca sorunlardan biri diz kireçlenmesidir. Bisiklet yürüyüş ve koşudan farklı olarak vücut ağırlığını doğrudan taşımayan bir aktivitedir. Bu nedenle diz eklemine binen yük yürüyüşe, merdiven çıkmaya ve özellikle koşuya kıyasla belirgin derecede daha düşüktür. Koşarken her adımda dizinize gelen darbeyi düşünün. Eğer zayıf ve antrenmanlıysanız bu genellikle sorun yaratmaz. Ancak kiloluysanız ya da yeni başlıyorsanız koşu yerine yürüyüş ve bisiklet çok daha uygun seçenekler olabilir. Bisikletin bir diğer avantajı da hareketi kolaylaştırması ve sürekli değişen çevre sayesinde sıkılmayı önlemesidir. Bu da sürekliliği destekler ve tüm bu nedenlerle bisiklet erken evre diz kireçlenmesi olan hastalarda ve diz cerrahisi sonrasında rehabilitasyon sürecinde sıkça tercih edilen bir egzersiz türüdür. Ancak diz kapağı üzerindeki etkisi sele ayarına ve pedal direncine bağlı olarak değişir. Sele doğru yükseklikte ayarlanmalı, gereğinden fazla alçak kullanılmamalıdır. Bisiklet sürerken vitesi de uygun şekilde ayarlayarak dize binen yükleri kolaylıkla azaltabilirsiniz. Bisiklet sadece bir egzersiz aracı değil, hareket kısıtlılığı yaşayan yaşlı bireyler için yürüyüşün aşamadığı bir kapıyı da aralıyor. Bisiklet sürmek özellikle yaşlılıkta aynı zamanda sosyal bağlantı, dışarıya çıkma alışkanlığı ve bağımsızlık demek. Daha kısa sürede daha fazla yere gidebilme avantajı. Yani fiziksel aktivite, sosyal katılım, bağımsız olabilme, uzun ve sağlıklı yaşamla ilişkilendirilmiş 3 farklı faktör. Bisiklet bunları tek seferde size sunabilir. Bu videoda sizin için incelediğim ilk makale 2025 yılında Japonya'da. Japonya'nın Kasama şehrinde 65 yaş ve üzeri bireyler 2013'ten 2023'e kadar takip edilmiş. 6385 kişinin başlangıçtaki bisiklet kullanım durumu kayıt altına alınmış. Katılımcıların şehir veri tabanları üzerinden hem uzun dönem bakım ihtiyacı gelişimi hem de ölüm kayıtları izlenmiş. Bu çalışmanın güçlü yanı katılımcılar sadece bisikletçi mi değil mi olarak takip edilmemiş. 2017'de ikinci gözlemi yapılarak insanları 4 gruba ayırmışlar. Hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar, bırakanlar ve devam edenler. Sonuçlar şöyle. Başlangıçta bisiklet kullananlar, kullanmayanlara kıyasla hem fonksiyonel engellilik hem de ölüm riski açısından belirgin biçimde daha iyi çıkmış. Ve bu ilişki otomobil kullanmayan alt grupta daha da güçleniyor. Haftalık bisiklet hacmi açısından ise düşük ile yüksek kullanım grupları arasında anlamlı bir fark yok. Bu son bulgu önemli. Az bisiklette sayılır mı sorusunun cevabı evet, sayılır. Özellikle araç kullanmayan yaşlılar için bisiklet sürmek veya yeni başlamak hem bakım ihtiyacı hem de erken ölüm riskini anlamlı biçimde azaltmış. Kısa ve ilginç bir bilgi vereyim. Japonya'da 75 yaş üzeri sürücülerin 3 yılda bir ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Bu sırada Alzheimer açısından da bir bilişsel testten geçiyorlar ve doktor raporu almaları gerekli. 2019 yılında rekor kırılmış ve 600 bin kişi gönüllü olarak ehliyetlerini iade etmiş. Bunların %58'i yani 350 binden fazlası 75 yaş ve üzerinde. Giderek yoğunlaşan trafik nedeniyle çok sık araç kullanmayı tercih etmeyen bu ileri yaş bireyler için bisiklet oldukça pratik ve maliyetsiz bir ulaşım aracı olarak da öne çıkıyor. İkinci çalışmamız daha büyük ölçekli ve sadece yaşlıları değil orta yaş grubunu da kapsıyor. Birleşik Krallık Biobank'ten 263.450 katılımcı işe gidiş yöntemlerine göre gruplandırılıyorlar. Bisikletle işe gidenler, araçla işe gidenlerle kıyaslandığında tüm nedenlere bağlı ölüm riski %41 daha düşük, kanser gelişme oranı %45 daha az, kalp ve damar hastalıkları riski de %46 daha aşağıda bulunmuş. Bu rakamlar çok çarpıcı. Ve dikkat edin, bu sadece bir spor çalışması da değil. Bisiklet burada ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Yarışma bisikletçileri değil, işe gidip gelen sıradan insanlar. Burada kritik bir soru var.
Bu insanlar bisiklet sürdükleri için mi daha sağlıklı? Yoksa zaten daha sağlıklı oldukları için mi bisiklet sürüyorlar? Araştırmacılar bu ihtimali görmezden gelmemiş. Yaş, cinsiyet, sigara, vücut kitle indeksi, diyabet, hipertansiyon gibi onlarca değişkeni istatistiksel olarak kontrol etmişler. Yani grupları bu faktörler açısından matematiksel olarak eşitlemişler. Fark yine de belirgin. Ama bu her şeyi çözmüyor. Çünkü bisiklet süren biri başlangıçta sadece daha zayıf ya da daha az diyabetik değil. Aynı zamanda daha enerjik, daha motive, daha sağlıklı beslenen, daha az stresli biri de olabilir. Bunları anketle ölçmek çok zor. Dolayısıyla istatistik ne kadar güçlü olursa olsun kontrol edilemeyen bu gizli farkları tamamen dışlamak mümkün değil. Buna epidemiyolojide sağlıklı bisikletçi yanılgısı deniyor. Yani bisiklet sağlıklı yaşam tarzının bir sonucu olabilir, sebebi değil. Bulgu gerçek ama bu bulgunun bisikletten mi yoksa bisikletçinin genel profilinden mi kaynaklandığını kesin olarak söyleyemiyoruz. Bu nedenle çalışma bisiklet sürenlerin daha az öldüğünü gösteriyor. Bisiklet sürmek ömrü uzatıyor demek ise bir adım ileri gitmek ve bilimin henüz tam olarak ispatlayamadığı bir adım. Danimarka'dan yapılan bir araştırma diğerlerinden farklı bir soru soruyor. Bisiklet kullanımınızı değiştirirseniz ne olur? 50 ila 65 yaş aralığında 28 bin kişinin takip edildiği bu prospektif kohort çalışmasında haftada yalnızca 1 ila 60 dakika bisiklet sürmek bile tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %22 ile %24 arasında azalttığı görülmüş. Yine kısa bir bilgi vereyim. Prospektif kohort çalışmalarda insanları şimdi seçip ileriye doğru takip eder ve ne olduğunu görürüz. Daha güvenilir bir yöntem ama tahmin edebileceğiniz gibi çalışmanın sonlandırılması yıllar alır ve pahalıdır. Öyle ya, retrospektif çalışmada ölenleri bulup geriye doğru araştırmak anlamına geliyordu. Öyle olunca da her değişkeni o kişi için sorgulayamazsınız. Neyse konumuza gelelim. Bu çalışmada hiç bilmeyenlere kıyasla bisiklete yeni başlayanların ölüm riski %22 daha düşük, düzenli devam edenlerin riski %23 daha düşük çıkmış. Bırakanların ise riski neredeyse hiç bilmeyenlerle aynıymış. Bu son rakam önemli bir mesaj taşıyor. Koruyucu etki sürdürülen alışkanlıklarla geliyor. Başlamak önemli ama devam etmek de önemli. Bir diğer makale ise konuyu tamamen farklı bir yöne taşıyor. 480 bin Birleşik Krallık Biobank katılımcısının 13 yılı aşkın süren bir takibi sonucunda geriye dönük çalışmalarda bisiklet kullananların tüm nedenlere bağlı demans riski %19 daha düşük, Alzheimer riski ise %22 daha düşük bulunmuş. Beyin görüntüleme analizlerinde ise bisiklet kullananların bellekle ilişkili kritik bir beyin bölgesi olan hipokampüs bölgesinin daha geniş bir yer kapladığı görülmüş. Genetik çalışmalarında ise ApoE4 genini taşımayan bireylerde yani Alzheimer için yüksek genetik riski olmayanlarda koruyucu etki %26'ya çıkıyor. ApoE4 geni taşıyanlarda ise bu etki istatistiksel anlamlılığını yitiriyor. Bu son bulgu hem ilginç hem de önemli. Genetik riski yüksek bireylerde bisikletin beyin üzerindeki koruyucu etkisi zayıflıyor gibi görünüyor. Ama genel popülasyon için sinyaller güçlü. Araştırma bisiklet kullanımının sadece fiziksel aktivite sağlamadığını, aynı zamanda bilişsel süreçleri de aktive ettiğini gösteriyor. Yani bisiklet kullanırken denge, koordinasyon, dikkat ve uzamsal navigasyonun da kullanılabiliyor olması beyin sağlığı için kritik. Şimdi durup bir nefes alalım. Dürüst olmak gerekirse sunduğum çalışmaların hepsi gözlemsel. Yani randomize, kontrollü çalışmalar değil. Biraz önce de söylediğim gibi bilimde en güçlü kanıtları ileriye dönük takip edilen randomize, kontrollü çalışmalardan elde ederiz. Yani birilerini kurayla seçip sen bisiklete bineceksin, diğer gruba da sen binmeyeceksin deyip yıllarca takip edebilmiş olsaydık mükemmel olurdu. Ancak böylesine bir çalışma için bu yöntem maalesef pratik değil. Bu durum metodolojik açıdan zayıflık gibi görülebilir. Bir de en büyük sorun her zaman şu, sağlıklı bisikletçi yanlılığı. Bisiklet sürmeye başlayan ya da süren insanlar sürmeyenlere kıyasla daha baştan sağlıklı, daha mobil, daha iyi sosyoekonomik düzeyde olabilirler. Araştırmacılar bunları kontrol etmeye çalışıyor ama tüm değişkenleri kontrol etmek imkansız. İkinci zayıflık ise ölçüm kalitesi. Bisikletin yoğunluğu, süresi, türü çoğu çalışmada katılımcıların kendi beyanına dayanıyor. Birinin hemen her hafta bisiklet sürdüm demesiyle başkasının aynı şeyi söylemesi arasında büyük bir fark olabilir. Üçüncüsü genellenebilirlik. Japonya verileri Japonya'ya, İngiltere verileri İngiltere'ye ait.
Mesela Türkiye'de bisiklet kullanmak hem altyapı hem de kültür bir de trafik güvenliği açısından çok farklı bir yapıda. Aynı büyüklükte etkiyi beklemek doğru olmaz. Ama şunu da söylemek gerekiyor. 700 bini aşkın katılımcıyı kapsayan meta analizlerin ortak mesajı tutarlı. Hiç binmeyenlerden az da olsa düzenli binmeye geçmek doz yanıt eğrisinin en dik noktasını oluşturuyor. Başka bir deyişle en büyük kazanım sıfırdan başlayıp birazcık da olsa hele bir başlayalım grubunda yaşanıyor. Bir de rakamların arkasındaki biyolojiye de bakalım. Uzmanlar bisikletin beyin sağlığına katkısını, kardiyovasküler kapasiteyi arttırması, beyne kan akışını güçlendirmesi, nöroplastisiteyi desteklemesi ve metabolik sağlığı iyileştirmesiyle açıklıyorlar. Yine kısa bir dipnot, nöroplastisite beynin kendini yeniden şekillendirebilme yeteneğidir. Eskiden yetişkin hayata geldiğimizde beyin değişmez, ölen nöronlarla da kapasite eksilir diyebilirdik. Bu inanış benim öğrenciliğim zamanlarında öyleydi. Artık beynin sabit bir organ olmadığını biliyoruz. Yeni bir şey öğrendiğimizde, egzersiz yaptığımızda, hatta alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde beyin fiziksel olarak değişiyor. Nöron yani beyin hücresi sayısında bir artış beklemiyoruz ancak nöronlar yeni bağlantılar kuruyor, zayıf bağlantıları güçlendiriyor. Kullanılmayanları da törpülüyor. Bisiklet kullanma açısından süreci şöyle düşünün. Pedal çevirirken aynı anda denge kuruyorsunuz, trafiği takip ediyorsunuz, yön buluyorsunuz, kasları koordine etmeye çalışıyorsunuz. Bu karmaşık aktivite beyni uyarıyor ve beyin bu uyarıya yeni bağlantılar kurarak yanıt veriyor. Ve son olarak tekrar vurgulayayım. Bisiklet bir ulaşım aracı olduğunda fiziksel aktivite, sosyal katılım ve bağımsızlık üçlüsünü aynı anda sağlıyor. Bu kombinasyon tek başına egzersizden daha geniş bir sağlık yelpazesine dokunuyor. Evet, gördüğünüz gibi Japonya'dan İngiltere'ye, Danimarka'dan küresel meta analizlere kadar uzanan kanıtlar aynı yöne işaret ediyor. Bisiklet sürmek daha bağımsız, daha uzun ve zihinsel açıdan potansiyel olarak daha sağlıklı bir yaşlılıkla ilişkili. Ama asıl önemli olan sürdürülebilirlik. Peki ben ne yapıyorum? Haftada 2 kez yaklaşık 60 ila 80 kilometre bisiklet sürüyorum. Bisikleti ulaşım aracı olarak da kullanmak isterdim ancak yaşadığım şehirde trafik güvenliği buna pek izin vermiyor. Bu yüzden evim biraz şehrin sınırlarına yakın olduğu için çoğu zaman yönüm şehir dışına doğru oluyor. Köy yolları ve sessizlik şehrin kalabalığından kopmak için mükemmel. Kulaklığımı takıp bir sesli kitap dinlemek en büyük keyfim. Bisiklet sürdüğüm gün ve sonrasındaki akşam kaslarımdaki o tatlı his ve zihinsel rahatlama gerçekten eşsiz. Spor açısından bakıldığında da önemli bir avantaj var. Yediklerinizi, içtiklerinizi sürekli kısıtlama ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Fiziksel performansınızdaki artış sayesinde günlük iş ve hayat temposunu da daha rahat karşılayabiliyorum. Bunlar benim hissettiklerim. Siz de bisiklet kullanıyorsanız hayatınızdaki değişiklikleri ve hissettiklerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve son olarak bilim çok net bir şey söylüyor. Başlamak için asla geç değildir. Hatta en büyük sağlık kazanımı sıfırdan başlayanlar elde ediyor. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.